Mezopotamya'nın bereketli topraklarında evlerin, camilerin kapılarında hayat ağacı adı verilen bir motif vardır. Şamanizm inancına göre bu hayatın ve yaşamın hem kaynağı hem sembolüdür. Derler ki eğer onu bulursanız hemen yamacına oturun ve orada bekleyin. Bulamazsanız aramaya devam edin. O hemen yanınızdayken de uzak, çok uzağınızdayken de yakındır. Ve derler ki eğer hayat ağacını bulup yamacına biraz oturduysanız yaşamınız değişmiştir. Güneydoğu'nun mistik toprakları yüzyıllardır hayatın hem kaynağını hem de sebebini barındırıyor. Ama aynı topraklar yıllardır da maalesef insanların var ettiği sinsi bir düşmanın üzerini örtüyor. Çatışma yıllarından arta kalan mayın tehlikesi kara yılan gibi toprağın altında geziniyor. Ve diyorlar ki o masumca ölümün ve yaralanmaların hem kaynağı hem sembolü. Mayın hemen yanınızdayken de çok uzak, çok uzağınızdayken de çok yakın. Ve diyorlar ki eğer mayın hayatınıza yaklaştıysa yaşamınız maalesef değişmiştir. Mayın ve çatışma artıkları bugün artık dünyanın en sinsi, en kalleş silahı olarak kabul ediliyor. Tüm dünyada yasaklanması için yoğun çabaların gösterildiği mayınlardan Türkiye topraklarındaysa oldukça fazla bulunuyor. Uluslararası mayın raporlarını hazırlayan Landmine Monitor'ın 2004 yılı Türkiye raporuna göre 1957-1998 yılları arasında Türkiye sınırları içinde 936.663 mayın döşenmiş. Ayrıca rapora göre sadece 89 ile 92 yıllar arasında çatışmaların yoğun olduğu Güneydoğu bölgesinde 35.569 mayın var. Uluslararası Ottawa Sözleşmesi uyarınca Türkiye sınırları içindeki tüm mayınlar 2014 yılının Mart ayına kadar temizlenmek zorunda. Türkiye'nin bu yöndeki çalışmaları hala devam etse de henüz mayınların temizlenmesine başlanmadı. Bu rakamlar bize uzaktaki büyük suçun hikayesini anlatır gibi gözükse de Güneydoğu'da milyonlarca insan ve her şeyden habersiz yüz binlerce çocuk mayın ve çatışma artığı tehlikesiyle beraber yaşıyor. Toprağın altına gizlenmiş ya da bir çatışmadan arta kalmış bomba parçaları tehlikeden habersiz çocukların kimi zaman oyuncağı oluyor. Özlem Öztürk aslında bir öğretmen. Yıllardır Güneydoğu'nun birçok ilinde görev yaparken öğrencilerden işte bu hikayeleri dinledi. Mayının çocuklara nasıl sinsice yaklaştığını, çocukların bilgisizliğini ve yetkililerin ilgisizliğini bizzat yaşayarak öğrendi. Ve bir gün uzaklarda bir suçlu aramaktansa daha fazla çocuğun hayatı yarım kalmasın diye çocukların hayatında fark yaratmak için yola çıktı. Özlem Öztürk işte bu gerçeği değiştirmek için 2008 yılında kurduğu Duy Der Derneği üyeleriyle birlikte bölgedeki okulları dolaşmaya başladı. Mayının tehlikesini bilmeyen çocuklara tek tek bu hain düşmanı anlattı. Hazırlanan film ve kitapçıklarla çocukların farkında olmasını sağladı. Şu anda Hakkari'de çalışıyoruz. 2008 yılından beridir Hakkari'yi köy köy, okul okul dolaştık. Bütün çocuklara, 7-15 yaş arası ilköğretim çocuklarına mayınlardan korunmalarına ilişkin eğitimler verdik. Ve bizim için önemli olan tek bir çocuğun bile hayatını kurtarabilmek, tek bir çocuğun bile bu maddelerden zarar görmesini engelleyebilmek. 2008 yılı ile 2010 yılları arasında Hakkari'de çalıştığımız bölgelerde olan patlamalara baktığımız zaman çocukların kendilerinin sebep olduğu herhangi bir patlama olmadı. Bizim eğitimlerimize katılmış çocuklar bu maddelerden nasıl korunmalarını gerektiğini öğrendiler ve artık onlarla oynamıyorlar. Bu da projemizin en önemli sonucu. Özlem Öztürk, hayat ağacının filizlendiği topraklarda yeniden hayat ağacını arıyor. Köy köy, okul okul dolaşarak çocukları gizli kalan bir tehlikeye karşı eğitiyor.
Çocukların ve ailelerin hayatında kocaman bir fark yaratırken hepimizin uzaktaki büyük suçun yakındaki küçük ortakları olduğumuzu, 12 yaşında elinde patlayan bir mayınla hayatını kaybeden ve geriye sadece vesikalık fotoğrafı kalan Ceylan Önkol'un arkadaşı, annesi, babası, tanıdığı olduğumuzu hatırlatıyor.